Selamlar değerli dostlar. Yeni günlerinize daima bol kazançlarınız olsun. Her zaman yeniliklerle ve yeni stratejilerle siz değerli dostlarımızla yaptığımız çalışmalarımızı, işlemlerimizi paylaşmaktayız. Şimdi size güzel haberlerim var. Bu haberin içeriğinde neler olacak onları sizlerle paylaşacağım. Birazdan ekranlarda işlemlere koyulacağım arkadaşlar. Yeni size vereceğim haber ne? Bunu biraz merak etmiş olabilirsiniz. Artık tamamen özel bir çalışma etkinliğine giriyoruz arkadaşlar. Bu özel çalışmada neler olacak? İşte trade işlem yaparken daha böyle kontrollü, daha böyle disiplinli, daha böyle fonunu iyice yönetebilecek şeklinde işlemler yapabilir arkadaşlar. Ve bunu neye dayanarak yapacak? Tabii ki beta trading stratejisiyle, yani 20 tane indikatörün birleştirilmesiyle yaptığımız, geliştirdiğimiz bir göstergeyi, bunu da bu şekilde buna ayak uydurarak, uyum sağlayarak da çalışmalarında daha da çok kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Beta trading'de nasıl işlemler yaptığıma dair bir önceki videolarda her seferinde paylaştım. İzlemeyen arkadaşlar varsa da izlesin arkadaşlar. Burada beta trading'de hızlı geçeceğim. Hızlı geçeceğim. Hem işlem yapacağım. Göstergede nasıl işlemler yapıldığına dair, nasıl iş yapıldığına dair bunları paylaşacağım sizlerle. Ondan sonra kafasına uyan arkadaş varsa da gelip bu etkinlikten yer almak isteyenler varsa da bana yazabilir. Burada açıklamalar kısmında şeyini bırakıyorum. Adresleri bırakıyorum. Katılmak isteyen de katılabilir arkadaşlar. Şimdi hızlı geçelim. Şimdi gelelim burada nasıl alım satım planlaması yapacağız? Bu stratejiyle nasıl bir uyum sağlayacağız? Gerçekten mantıklı mı? Gerçekten işe yarayabilecek bir şey mi? Bunu zaten videonun içerisinde bir örnek olarak paylaşacağım sizlere. Şöyle baktığımızda hemen size şöyle bir şey göstereyim. Buradan baktığımızda çok böyle işin içerisinde kapsamlı bir çalışma olduğunu görmekteyiz. Bu stratejiyle, yani beta trading stratejisiyle herhangi bir teknik analiz ya da çizim yapmamızın bir lüzumu yok. Tamamen sistem bize otomatik olarak her şeyi göstermektedir. Buna göre de alım satım planlamalarımızı ve piyasanın derinliklerine göre, yani bütün verilerini kullanarak buna göre de bir çalışma yaparak da çok güzel bir iş sağlamış olacağız. Şimdi beni iyice dinleyin. Buradan kontrol ediyoruz. İlk etapta tabii ki euro dolar paritesi üzerinde benim her zaman favorim olan bir pariterdir arkadaşlar. Buna göre işlemler yaparım. Peki beta trading'de diyelim ki kullandık. Nerede kullanabiliriz? Kripto index hariç diğer bütün pariterlerde kullanabiliriz. Hafta işleri olacak şekilde çok güzel bir çalışma sağlattırır. Örnek baktığımızda bakın, eğer ben piyasada bir işlem yapacaksam genel baktığımızda piyasanın dakikalık dilimlerine göre full satış yönünden olarak gitmektedir. Ama şuradan da yine kontrol ettiğimizde şöyle genel olarak baktığımızda sadece ben parmağımla gösteriyorum. Siz burada ok işaretlerine göre gidin. Destek ve majör destek direnç seviyelerinde alıcıların tetiklediğini ve piyasada yavaştan artık yukarı yönden gideceğine dair ve buradaki verileri de hepsini katarak burada piyasada alış yönünden ilerleyeceğine dair alışı destekliyorum arkadaşlar. Tabii ki bu işin içerisinde yine kademeli olarak Martinger uygulaması kullanılması gerekli ve fonu kontrollü bir şekilde yönetilmesi gerekli. Yani burada bizimle beraber, yani çalışma etkinliğimizden yararlanan arkadaşlar olursa burada tamamen özel olarak bizden ders alacaklardır ve buna göre de çalışmalarında daha da çok verimlilik alacaklarından da adım gibi eminim arkadaşlar. Birçok arkadaşlara bu şekilde yardımcı olduk ve birçok beta trading stratejisini kullanarak daha da çok güzel kendini geliştirdi, daha da çok bilgi sahibi oldu. Bunları da olarak da sizlere söylemek istedim arkadaşlar. Yakında artık yavaştan alımlara başlıyoruz. Katılmak isteyenler olursa da bana açıklamalar kısmında ulaşabilir arkadaşlar. Şimdi bir sonraki işlem için hazırlık yapıyorum. Kontrol ediyorum. Acaba piyasa burada bize ne söylüyor? Bakın, düşen bir trendin içerisinde gördüğümüz şey var ya, burada mavi çizgiler görüyoruz değil mi? Düşen bir trend var burada. Şimdi tabana değdiğini görüyoruz. Piyasada hafiften acaba bir düzeltme gelebilir mi? Gelebilir ama ben yine de hani piyasa artık yukarı yönden gideceğini düşündüğümden dolayı buraların tepkilerini ve şuraların tepkilerini gördüğümden dolayı yine alışı destekliyorum. Neden alışı destekliyorum? Çünkü bir yandan da baktığımızda hemen şurada RSI indikatörünün çok fazla da bir fena aşırı gidişatı yok, öyle görünüyor ama yine de genelde baktığımızda tepe ve dip noktaları insanları şaşırtır. Hem de çok fena şaşırtır ve buralarda silkelenme yaparlar. Ama beta trading stratejisinde bu şaşırtma kesinlikle söz konusu değil. Çünkü burada bütün her şey olumlu bir şekilde güzel ilerliyor. Ve zaten eğer teknik analizle çalışan bir kimse varsa, beni izleyen bir arkadaş varsa zaten hani baktığında nasıl güzel çalıştığını çok iyi, net bir şekilde görebiliyor arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımızda 1 dakikalık mum grafiğinde
yavaştan artık yeniden alışı desteklediğinde, buranın genel durumuna baktığımızda yine alışı desteklediğinde ve buradaki majör desteklerinin de piyasada alışı desteklediğine dair artık piyasa kendini yukarı doğru götürmeye çalışacak. Ama buralarda da tabii ki destekler, dirençler söz konusu. Hafif küçük bir düzeltme yapabilir arkadaşlar. Yine piyasadaki yorumum ne diye sorarsanız yine bakalım. Kontrol ediyorum. Tabanı çok aşmış. Tabana artık yetişmiş. Hani yükselen trend ya da düşen trendin şu mavi çizgileri bulunduğumuz buraya değdiğini gördüm. Acaba şuradan piyasada yavaştan bir düzeltme yapabilir mi düşüncesiyle hemen aşağı yönden bir tane işlem verdim. Okey. Şimdi tekrardan yeniden hazırlamayı yapıyorum ve ona göre de alım satım planlamamı yapacağım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada bilgisi olmayan bir kimse için hani kafası karışabilir ama fakat işi zamanla birlikte biraz böyle kafasını yorduğunda, beta trading stratejisine uyum sağladığında zaten sistemde ne kadar iyi çalıştığını görebilir arkadaşlar. Bunu da zamanla kendisinden o farkı görebilir dostlarım. Bekliyoruz bir sonraki işlemimiz, bakalım sonuç nereye varacaktır. Biraz fena tabana değdiğini gördüğümden dolayı aşağı yönden verdim. Bir düzeltme yapabilir düşüncesiyle ama ben yine de katlamamı hazırlayayım. Önemli olan burada tabii ki fonu yönetmek arkadaşlar ve beta trading stratejisiyle de çok güzel, bu bize yardımcı oluyor. Bu stratejiye uyum sağlarsak efsane ve güzel bir çalışma sağlattırırlar. Bekliyoruz bir sonraki işlemimiz. Ben burada normalde birçok çalışmalarımı grupta paylaşıyorum. Hani beta trading stratejisiyle yaptığım işlemleri falan paylaşıyorum. Ama bunun bir tane örneğini nasıl çalışılıyor, nasıl iş yapılıyor, neye dayalı olarak yapılıyor. Burada bu göstergeyi siz değerli dostlarımızla paylaştık. Kafasına yatan, kafasına uyan arkadaşlar varsa, katılmak isteyenler varsa katılabilir. Kapımız her zaman açık dostlarım. Bekliyoruz bu işlemimizi. Evet, düzeltmesini yaptı. Yine kontrol ediyorum. Acaba piyasada burada tekrardan düşüş yapabilir mi? Tabana çok değdi. Şuradan da kontrol ediyorum. Şuranın genel verilerini de kontrol ediyorum. Düzeltme yapabilecek seviyesini olarak gösteriyor. Eğer ki ben işlem yapacaksam ya da bekleyeceksem, tamam mı? Bekleyeceğim. Biraz daha düşsün, tam giriş yapabileceğim seviyelerde. Nereden giriş yapacağım? Hemen şuradaki bulunan şu yeşil çizginin bulunduğu seviyeye kadar da bekleyebilirim. Oraya geldikten sonra da atış yapabilirim ama bu zaman alabilir. O yüzden çok fazla videoyu uzatıp da sizi sıkmak istemiyorum. Ara ara hemen işlemleri yapıp da çalışmalarıma devam edeyim. Kontrol ediyorum. Piyasada düzeltmesini yapıyor. Şuradan tekrar yeniden aşağı yönden girsem mi diye düşünüyorum. Çünkü tabana çok yaptı. Yine baktığımızda, çünkü alış destekliyor. Genel olarak baktığımızda yine alışı destekliyorum. Verdim yukarı. Çünkü stratejim bana alışı desteklediğine dair bunu da bu şekilde işleme girdim arkadaşlar. Bakalım işlem ne kadar olumlu olacak, ne kadar olumsuz olacak. Tabii ki hiçbir strateji %100 çalışmaz arkadaşlar. Bunu kesinlikle böyle anlayın. Bir stratejiye uyum sağlayarak çalışma yaparsak da daha da güzel verim alırız. Daha da böyle kontrollü iş yaparız. Kesinlikle kumar kafasıyla işlemlere girmememiz gerekiyor. Bekleyelim bakalım. Ben yine de katlamamı hazırladım. Bekliyorum. Piyasadaki işlemlerim ne durumda olacak? 100 dolar. En son 50 dolar girdim. Şimdi de 100 dolar girdim. Bekliyorum. Son 15 saniyede pat diye düşüş olabilir mi? Olabilir mi? Bakalım. Olabilir sanmıyorum ama yine de belli olmaz tabii ki. Ben 50 dolarımı hazırladım. 5 saniye kalmış. Bunu büyük ihtimalle verecek gibi görünüyor. Yine baktığımızda evet, alışı desteklediğine dair burada ısrarcı bir şekilde devam ediverdim. Yukarı biraz geç girdim. Şurada aşağı yönden daha da girmiş olabilirdim ve daha da garanti olmuş olurdu. Ama ben yine de 100 dolarımı hazırlayayım. Bekliyorum. Şu anki çalışmam tamamen kendime göre bir teknik analiz değil ve beta trading stratejisiyle yaptığım çalışmadır arkadaşlar. Tamamen beta trading stratejisiyle işlemler yapıyorum ve kontrollü bir şekilde çalışmamı yapıyorum değerli dostlarım. Bekliyoruz.
Halen işlemimiz devam ederken pat diye bir sonraki işleme girmememiz gerekiyor. Bekleyin, işlemimiz bir sonuç versin, kar versin ya da zarar versin. Sonuç geldikten sonra işte o zaman bir sonraki işleme geçebiliriz. Kontrol ettiğimizde bakın düşen trendin kırılımı geliyor. Düşen trendin kırılımı geldikten sonra ne demek oluyor bu? Piyasa artık yavaştan kendini yukarı doğru götürmektedir. Şimdi eğer biz bu stratejiyle de işlemler yapıyorsak tabii ki bu derslerin ilerleyen dakika günlerinde 1 saatlik mum tepkisinin ne olacağını da bunun da hesaba katmamız gerekiyor. Şimdi Binomi'de işlem yapan bir kimse biz onu sadece Binomi için geliştirmiyoruz. Forex, kripto paralar ve hisse senetlerinde nasıl alım satım planlaması yapacağına dair bunları net kavruyor arkadaşlar. Devam ediyoruz bakalım. Bakın sistem o kadar ağır ki yani açılmıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen açılmıyor. Bir 30 dakikaya alayım. Ondan sonra tekrar 1 saate alayım. Bekleyelim. Açılsın. Ondan sonrası bakalım tepkisinin ne durumda olduğunu 1 saate de göre de bakalım. Devam eden yükseliş. Burada da hani size söyledim arkadaşlar. Benim sistemim, stratejim alışı destekliyor. Alışı desteklediğinden dolayı da buradaki bütün verileri hepsini kontrol ettim ve buna göre de al yönünde oldum. Alış yönünde oldum arkadaşlar. Baktığımızda evet bakın şurada kontrol ediyoruz. 1 saatlik mum grafiğinde şurada teknik analizle baktığımızda destek seviyesine kadar gerileme yapmış ve ondan sonrası hop piyasa yukarı doğru kendini attı arkadaşlar. Ama biz scalper yapıyorsak, scalper stratejisiyle işlemler yapıyorsak burada 1 dakikalık süreye göre işlemler yapmamız gerekiyor. Şimdi burada tekrardan yeniden bakın çok fena bir tepe olduğunu gördük ya. Burada RSI indikatörü bize artık çok zorlandığını, çok aşağı yönden gittiğini ve hemen şurada bir direncin kırmızı yaktığını görebiliyoruz değil mi? İşte ondan sonra satışı destekleyebiliriz. Bakın burada satışı destekledim. Okey, şimdi kademeli olarak diyelim ki bu işlemimizde bizi terste bıraktı ve olmadı. Bir sonraki kademeli olarak hazırlanabileceğim seviye 2. direnç seviyesidir. Buradan da satışı destekleyebilirim. Ama buralarda sadece vurkaçlar yapılacak. Sadece vurkaç. Öyle çok yüklü miktarlarda, büyük miktarlarda falan RSI'ye uyum yapmayın, işlemler yapmayın. Terste kalırsınız. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Birinci işlemimiz hadi bizi terste bıraktı ama ikinci işlemimize ona göre de uyum sağlayacağız. Bakalım yine 100 dolarımı hazırladım, bekliyorum. RSI çok yukarıda. Stokastik çok yukarıda. Şuraya baktığımızda bir direnç de var. Dirençte eğer kırılım yapamazsa aşağı. Eğer kırarsa da yukarı. Burası yeşil yakacak. Bunlar otomatik olarak yeşil veya kırmızı yakar. Bekliyoruz. Halen devam eden bir işlemimiz var. Süremiz yeter mi yetmez mi onu bilmiyorum ama burada şunun hesaba kattım, bunu hesaba kattım ve buna göre de bir satış planlaması yaptım. Bekliyorum. Ben 100 dolarımı hazırladım yine. Ufak bir düzeltme yapması gerekiyor çünkü burası baya bir tepe olduğunu görmektir. Burada satıcılar biraz baskı kurabilirler ama son saniyede bakalım. Son saniyede terste kaydı. Yine verdim aşağı yönden 100 dolar. Süremiz yetmedi diyebilirim arkadaşlar. Süremiz yetmiş olsaydı bunu almış olurduk. Ama dediğim gibi katlamamızı kademeli olarak işlemlerimizi hazırlamamız gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Şimdi genelde tepe ve dip noktalarında insanlar çok aşırı zorlanıyor. Neden zorlanıyor? Habire inecek, habire düşecek, habire inecek ve yüklü miktarlarda işlemlere giriyor ve ondan sonra hop iş terse kalıyor. Ve ondan sonra bakiyi patlatıyorlar. Bunlar yapılmamasını tercih ediyorum. Eğer ben kademeli olarak bak beta trading stratejisinde de çok yükselişe dahi bile işlem yaparsam bile kademeli olarak yapacağım. Ve burada sistem bana otomatik olarak söylüyor. Nereden bekleyeceksin, nereden iş yapacaksın, nereden işlem alacaksın. Bunları hepsini net bana söylüyor arkadaşlar. Bekliyorum son işlemimize bakalım. 5 saniyesi 4 saniyesi kaldı. Sanırım bunu da son saniye kaybedeceğiz gibi görünüyor. Yine aşağı yönden verdim işlemi. Bekliyorum. Israrla şimdi kaç tane işlem vermedim? 2 tane işlemimiz genelde hepsi de kıl payı saniye farkıyla gitti. Ama bekleyelim şuradan da bakalım bir sonraki adım için neler yapacağım. Katlama yapabilir miyim? Tekrardan yapabilirim. Hemen hazırlıyorum. 700 dolar hazırladım. Bir sonraki adım için hazırlık yapıyorum.
Eğer ben burada illaki satıcı olarak ısrarcıysam ve o zaman kademeli olarak işlemler yaparım. Umarım benim ne dediğimi çok iyi anlıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada da beta trading stratejisiyle de nasıl iş yaptığıma dair hani icraat olacak şekilde bunları paylaşıyorum sizlere. Öyle hani rastgele değil. İcraat olacak şekilde burada çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Bakalım işlemler verir mi vermez mi? Bunu son saniyede verdi. Aynen, bunu da son saniyede verdi. Yine bekliyorum. Acaba tekrardan bakın ben yine ısrarlı bir şekilde satışı destekleyeceğim. Bu sefer hani riskimi çok fazla yapmayacağım. Bakıyorum piyasada neler yapacak. Ama bak benim buradaki stratejim tamamen alışı yine destekliyor. Ama ben yine de buradaki hani şu RSI indikatörüne size örnek olsun diye kademeli olarak satış yapabileceğim seviyeleri söylemekte. Tamam mı? Yine verdim. Bekliyorum. Bekliyorum. Şuralarda büyük ihtimalle düzeltmesini yapar. Şöyle bir ok işaretiyle sizlere göstereyim. Şuralarda bir düzeltmesini yapıp ondan sonra yavaştan piyasa kendini yukarı doğru da atabilir. Evet. Her işimizde yaptığımız çalışmalarda icraat konuşur arkadaşlar. Gerçekten hani bir arkadaş bize geliyorsa, bizimle beraber çalışıyorsa, iş yapıyorsa hani amacımız onu gerçekten trade yapmak. Değil sadece Binomi'de, Forex'te, kripto paralarda yani birçok aklınıza gelebilecek ticaret, sanal ticaret yapılabilecek her işte. Evet, bir sonraki tekrar yeniden aşağı yönden veriyorum. Paso veriyorum. Sadece ve sadece buradaki şeye göre. Yani ısrarım tamamen satış yönünden. Eğer ben kademeli olarak satışlar da yapsam, alışlar da yapsam şöyle diyeyim size. Bir param var, 1000 liram var. Benim 1000 liramın hani %5'ini riske atarım. Hani alacağımı alırsam alırım. Alamasam da stop ederim. Çünkü ısrarcı olmamak lazım. Ama işte beta trading stratejisi sana tamamen kontrollü bir iş sağlattırıyor. Bekleyelim şu işlemimizi. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bak şu dediğim size demin videonun başlarında tepe ve dip noktaları sizleri silkeler. Gerçekten silkeliyor. Bekliyorsun ha düşecek, ha düşecek, ha düşecek, ha düşecek. Buna zaman vermenin bir lüzumu yok. Hani burada sistem bize ne söylüyorsa ona göre gitmek daha mantıklı. Evet, bunu da aldım şimdi. Tekrar yeniden satışı destekliyorum. Bekleyelim bakalım. Bekleyelim. Şunu da şöyle aşağı indireyim. Bekliyoruz bu işlemimizi de bakalım. Görüyor musunuz? İşte bak RSI indikatörünün böyle bir sıkıntılı bir yanı var. İnsanları böyle terste bırakıp silkeler ha düşecek. Sadece RSI'ye göre gitmek iş çok sakat arkadaşlar, onu da söyleyeyim size. Burada bir sürü indikatör var. Tam 20 tane indikatör ek olarak artı 4 olarak eklenmiş. 24 tane birleştirme ile geliştirdiğimiz bir tane strateji. Şimdi burada indikatörün bana genel olarak yine alışı destekliyor. Tamam, ben verdim yukarı. Bekleyelim bakalım. Acaba doğru mu söylüyor? Yanıltıyor mu? Ona da bir göz atalım. Acaba işinde icraat var mı yok mu, buna da bir göz atalım. Şimdi RSI bize satışı destekliyor. Stokastika bize satışı destekliyor. Ama benim göstergem ise alışı destekliyor. Hani genel. Şimdi buradakinin hepsini bir araya birleştirilmiş ve onun hepsinin mantığını bir arada kullanıp da alış ya da satış. Bunları söyler. Bekleyelim. Devam eden bir yükseliş. Söylediğim kırmızı direnç seviyesine yavaştan artık kesişme yapıyor. Orayı tamam biraz da bir tık daha geçerse tamamen artık yeşil yakar ve piyasa tamamen alışa daha da uygun olduğunu gösterir. Evet. Bu işlemimiz de bize kar verdi. Gayet güzel bir sorun. Evet, yeşil yaktığını görebiliyor musunuz? Bakın yeşil yaktı. Artık piyasa tamamen alış yönünden ilerliyor. Ama sen buraya göre gidersen, şuraya göre gidersen ne olur? Paso satış verirsin. Paso satış verirsin ve terste kalırsın. Eğer fonunu kontrollü bir şekilde yönetirsen, çok kontrollü ve disiplinli bir şekilde yönetirsen ve bakiye elverişliyse evet çok yine o karı alırsın. Ama
Bu biraz daha da zaman kaybı olur ve beta trading stratejisiyle de çalışmanı öneririm. Katılmak istersen de kapımız açık arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar. Umarım anlamışsınızdır ne dediğimi ve nasıl işlemler yaptığımı ve nasıl çalışmalar yaptığıma dair. Videomuz buraya kadar faydalı gelmiştir umarım. Hoşça kalın, daima bol kazançlarınız olsun. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.